Evet hocam, merhabalar. Nasılsın? İyiyim Erdem, merhaba. Tekrar merhaba. Tabii tekrar çünkü daha evvelden bu kaydı aldık. Bu kadar sıcak değildi, öğretmenler odasındaydı. Teknik bir aksaklık yaşadık. Ben konuşuyorum, ses 2-3 saniye sonra geliyor, anlamadık, çözemedik. Sen çok uğraştın. Artık bu sıcakta 38 derecede kendi güzel Odamızda. odamızda, ofisimizde alalım dedik. Tekrar bu güzellikler yanımızda. Kant'ın ahlak felsefesiyle birlikte homoid saatler ve replika saatleri birlikte deneyimleyeceğiz, öğrenmeye devam ediyor olacağız. Hocam önce istersen replika saatler neydi? Onunla başlayalım mı? Evet, replika saatler, şimdi burada bakın 4 tane saat var. Bunların hiçbiri replika değil bu arada. Replika saatler gerçek saatin taklidi diyelim, yani nedir? Adam şimdi bunu para moda Submarina şarkısı öğrencilerim benden çok istiyor. Submarina yazıyor burada, Rolex Submarine yazıyor, işte yakınını yazıyor ve bunu alıyor. Submarina 300 bin 400 bin liraysa, daha 3 milyon 4 milyon lira olanları da var. 3 bin liraya, 5 bin liraya, 10 bin liraya kalitesine göre arıyor. Onu takıyor ve iyi bir şey yaptım zannediyor. Böyle soru işareti koyuyorum buraya kocaman. Bizim öğrenciler de zaman zaman soruyor. Bu Submarine çıktığından beri hocam Rolex alalım mı? Rolex Submarine oğlum gerek yok. Bizim video da araya yetişmedi. Submarine şarkısını önceydi. Şimdi biz de anlatalım. Replika neymiş? Homoloji neymiş? Neden alınmamalı? Onu anlatalım. Şöyle başlayacağım. Biliyorsunuz ben felsefeciyim. Felsefe grubu öğretmeniyim. Bizim ilkemiz öğrenme, bizim ilkemiz gerçek. Şimdi bu zaten bu 4 saatin tanıtımını yaptık. Ara ara sen sanırım o Ben güzel onlara editlemeyi de göstereceksin. Ama bu işin bir felsefe boyutuna girmek istiyorum. Şimdi Kant ahlak felsefesinde maksim diye geçer. Maksim niyet demek. Öyle bir eylemde bulun ki bu eylem herkes için evrensel olsun der. Yani şöyle söyleyeyim. Kant'ın aslında ahlak felsefesinde bir sürü kitabı var. Pratikus'un eleştirisi, saf aklın eleştirisi, metafizik gibi Kant'ın ahlak felsefesi üstüne yazdığı bir sürü eseri var. Burada değindiği tek bir konu var. Aslında bir sürü şey anlatıyor ama değindiği şey var. Senin niyetin önemli. Şimdi diyelim ki biz bu gördüğünüz saat birazdan zaten Cartier homoji. Bunun üstünde Cartier yazsa Cartier gibi görünecek. Ama Cartier değil. Çünkü sahte. Kibarcası replika. Ve biz bunu taktığımız zaman diyelim ki kimse anlamadı ama sahte olduğunu ben bileceğim. Takan kişi bilecek. Aslında Kant'ın bahsettiği ahlak felsefesindeki niyet de bu. O niyette sen hani başkası bilmiyor diye sahte saat takıyorsan veya kibarca replika saat takıyorsan bir anlamı yok. Sen kendin bildiğin için takmaman gerek. Bir de burada nedir? Homaj ne demek? Homaj saygı demek. Saygıda ne var? İşte benzeri bir saatin, bizim çok sevdiğimiz bir model saatin gerçeğini alamadığımız bütçe yetmediği için başka bir firma tarafından yapılmış gerçeğine yakın ama gerçeğin amblemi, markası yazmayan şekilde yapılmış haline homaj diyoruz. Şimdi bu saat severler arasında homaj saatler de çok tartışılıyor. Çünkü mesela bu bir Çin homajı. Kendi markasını çakmışlar. Neredeyse Cartier ile aynı. Biz zaten bu video için aldık bunu özel. Otomatik mekanizma var vesaire. Hem de Citizen Miyota otomatik mekanizması var vesaire. Ama gerçeğiyle aynı şekilde, bunu çok anlatmayacağım. Bu Seiko var. Bunu burada zaten ara ara videolarda var ama bunu ayrı bir videosunu çekeceğiz. Mesela bu kendine has bir homaj yaratmış. Tepe kolu farklı yerde falan filan. Burada ahlaki kuram olarak nerede durduğumuzda. Şimdi Kant evrensel ahlak kuramının ana uygulayıcısıdır. Öleceğini bilsen diyor yalan söyleme diyor. Bu kadar nettir. Determinist, yani bir zorunlu ahlak anlayışını savunur. Ve bu anlamda da gerçekten biz saat alırken, saat takarken, birine hediye alırken özellikle replika tırnak içinde sahte saatler almamalı. Homaj olabilir. Karşımızdaki insana da hediye alıyorsak bunun homaj olduğunu, hangisinin homaj olduğunu, hatta küçük bir tarihçesinde anlatmamızda bence yarar var. Çünkü aslında her saatin bir öyküsü var diyoruz. Biz bu işi niye yarıyoruz? Hem koleksiyonculuk hem felsefe hem de hikayeler bizim için önemli. Bu hikayelerden işte Miller'ın homajı benziyor kasa olarak ama çok farklılıklar var. Bu takılabilir.
Ama replika, bunda Frank Millet'e hayatta takmam. Üstüne para verseler takmam. İşte Histon. Yine Cartier tank modelinin homeji. Takılır. Histon'a ait kendi şeyleri var özellikle. Ama Cartier yazılsa takılmaz. Hiç kimse bilmese bile sevgili arkadaşım sen bileceksin sen. Kant da bunu diyor zaten. Sen bildikten sonra o ahlaki eylem ahlaki olmuyor. Elimizdeki ürün Guanqin, bir Çin ürünü. Richard Mille homeji. Ben bunu bu video için aldım açıkçası. Çekim yapalım diye. İçinde otomatik mekanizma var. Burada gün, 24 saat ve ay göstergeleri var. Hepsi de gayet düzgün çalışıyor. İnanılmaz bir şekilde ilginç. Saat tutması çok iyi. Ben bunu 4 saatle kıyaslayarak yaptım. Yaklaşık 10-12 saniye ki bu tip ürün için çok iyi. Yani günlük sapması. Benim bileğime göre oldukça büyük bir kasaya sahip. Bir ölçelim kasayı. Ne kadar? Yani kasayı ölçtüğümüzde yaklaşık 43,5 milim gibi bir şey geliyor. Ama look ile look aralığı çok yüksek bunun. 51,5 milime denk geliyor ki oldukça yüksek bir değer. Geniş bilekler için şey. Kalınlığını da bir ölçelim. Kalınlığı yaklaşık 18 milim. Oldukça kalın bir saat sayılabilir. Ama otomatik mekanizma olduğu için normal denilebilir. Bütün fonksiyonların çalışması ve görünüşü oldukça şık, oldukça havalı. Bunun bir de kırmızı kayışı var. Satıcı bana yazmıştı. Bunun kayışını takman çok zor. Ben de olsun sen yine de gönder demişti. Hakikaten çok zor. Nasıl takılacağını bilemiyorum ama kırmızı kayışta hoş duracağını düşünüyorum. Silikon kayış oldukça rahat. Bu Richard Mille'in homeji ama tıpatıp aynısını yapmamış. Ben o yüzden beğendim. İlginç bir de camı da safir kristal. Bu saat firmasının YouTube'da videoları oldukça tutulan bir videolar. Ben param olsa da çok zengin de olsam Richard Mille almam. O da ayrı bir mesele çünkü çok tarihi olmayan bir saat firması. Lakin bunun homoji şeklini beğeniyorum. Tebin dediğim gibi çünkü tıpatıp aynısını yapmamışlar. Kendi farklılıklarını yapmışlar. Oradan da beğendiğim bir saat. Elimizde bir Cartier Santos homeji olan Speak Sohne'nin bir saati bulunuyor. Gördüğünüz gibi Cartier Santos'un hemen hemen aynısı. Bir kasa çapına bakalım. Kasa çapı yaklaşık 41 civarında. Saatin kalınlığına bakalım. Kalınlığı yaklaşık ince yani 13 milim. Parlatılmış bir bezel var. Aynı orijinal modelde olduğu gibi. Kelebek toka var. Arkasında ürünün kendi logosu bulunan. Bilezik 22 milimden yaklaşık 14 milime kadar iniyor. Bu saat homage diye geçse de her tarafında kendi logosu olsa da Cartier Santos'un sanki aynısı gibi. O yüzden zaten homage severler bunu tartışıyor replikaya yakın diye ama kendi şeyini çakmış. İçinde Citizen Miyuto var. Beyaz kadranlı Roman rakamları. Yine mavi akar saniye. Citizen Miyuto güzel bir şey. Ölçtüm. Yani sapma olayı 15-25 saniye gibi değişiyor. Kilitli bir tepesi var. Bu yüzden tepesi de güzel. Safir cam mevcut kaplamalı. Bu alınabilecek bir homage diye geçiyor. Diğer ürünlerin yanı sıra bu elimizdeki saat Cartier tank modelinin bir homage saati. Ben yaklaşık 20 yıldır bende olan bir saat. İlk sıfır zaten hediye gelmişti. Ben bunu seviyorum çünkü kendine has bir tasarımı var. Oldukça slim ve şöyle görüldüğü gibi kabisli bir tasarımı var. Bileğe uyumlu. Çok iyi bir uyumlu. Bir de ölçülerine şöyle bir bakacak olursak bunun ölçülerine şöyle izninizle. Evet 26.7. Şöyle de baktığımızda 40.7 bir boynuz var. İnceliğine bakacak olursak yaklaşık 7 milim gibi. Güzel bir Cartier tank homeji Histon. İçinde Japon mold yazıyor. Yanılmıyorsam Citizen Miyuto quartz mekanizma olması lazım. 15 yıl falan takmama rağmen pil değişiminde hemen çalıştı. Quartz mekanizmalarında böyle bir güzelliği oluyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen yorumlarınızı yazınız. Cici sevgiler. İyi tatiller. Tatilde küçük bir sürprizimiz olabilir.